Ee, evet dostlar, bir teknik aksaklıktan dolayı biraz gecikme oldu. Arkadaşlar Evet. bir kısmı bekliyorlar şu anda bizi ama biraz Onurcuğum biraz daha bekleyelim, az bir şey bekleyelim. Herkes tekrar toplansın. Tabii. Tabii Bilal abicim, yine bir hafta geçti, yine canlı yayındayız. Aynen öyle. İnternet olunca böyle teknik sorunlar yaşanabiliyor. Öyle, öyle. Değerli dostlar hoş geldiniz. Teknik bir aksaklıktan dolayı yayına biraz geç girdik. Kusura bakmayın. Sevgili Onur Akay'la magazinin kara kutusu, ünlü sanatçı ve yazar Onur Akay'la birlikteyiz. Onurcuğum, nasıl geçti son bir hafta yayından sonraki günler? Abicim, ben de öncelikle tüm bizi izleyenlere selamımı gönderiyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir hafta geçirdik Bilal abicim. Misafirlerimiz oldu. İşte tabii e, seninle canlı yayından sonraki bir gün sonra yaşanan o deprem bizi üzdü. Ben hissetmedim ama tabii burada da bayağı zorluklar yaşayanlar oldu. Oldu değil mi? Özellikle merkezinde, yani yıkılan yerler, hasarlı binalar var. Tabii bir vatandaşımızı kaybetmişiz. İnşallah bir daha yaşanmaz. Körfez'de biraz böyle sorunlar var. İşte Çanakkale'de yangın sorunu olsun falan. Bu doğa olayları Evet, inşallah bir daha yaşanmaz. Önlemler alınır. inşallah. Sevgili Onur Akay, insanlar tabii ki Afra ve Mert'le ilgili merak ediyorlar. O konuyu biraz sonra konuşacağız. Evet. Senin geçen hafta verdiğin müjdeli barışma haberinden sonra onları sevenler büyük bir mutlulukla bunu takip ediyorlar. Ve onların da bize soracağı sorular var. Biraz sonra o konuya değineceğiz ama isterseniz şöyle bir kısaca magazinin gündeminin üzerinden geçelim. Ondan sonra Afra ve Mert konusuna tekrar adam akıllı döneceğiz. Sevgili Onur Akay, senin de yakından takip ettiğin bir konu var. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'la olan problemi. Evet. Geçen sene Dilan Çıtak babasıyla Bodrum'da babasının evinde bir tartışma yaşıyor. Yüksek sesle tartışma neredeyse kavgaya dönüşüyor ve televizyon kumandasını babasına fırlatıyor. Ve savcılık bu televizyon kumandasını babasına fırlatmasını yaralamaya teşebbüs, silahla yaralamaya teşebbüs. Televizyon kumandasını silah olarak değerlendiriyor kanunen. Ve Dilan Çıtak şimdi İbrahim Tatlıses'in kızı hapis sistemiyle yargılanmaya başlanacak. İddianame hazırlandı savcılığın, mahkemeye gönderildi. Ne diyorsun bu konuda? Bilal abicim, daha önce de insanlar, mutlaka sen de duymuşsundur, ben de izledim, ana haberlerde gördük. Terlik bile silah sayılmıştı. Hatta annesine terlik fırlattı. Hatta bir anneanne torununa terlik fırlatmıştı da 4 yıla yakın hapis cezası almıştı. Terlik silah sayılmıştı. Kumanda da öyle. Yani herhalde niyet ve nesnenin potansiyel zararına göre belki de Tabii. böyle bir şey oluyor. Kamu davası açılmış. Zaten şikayetleri ve kendisiyle ilgili bazı süren herhalde şeyler var, davalar var. Evet, var. Uçakta yaşadığı olayda şikayeti olmuştu. İşte yine en son polisle bir şikayeti olmuştu. Bir tanesi şimdi geri bırakılsa bile öbüründen dolayı aldığı hapis cezası da yeniden bir şey yaparsa ya da geri bırakılsa bile ceza alabilir. Çok dikkatli olması lazım ki aslında ben geçen haftaki programımızda, canlı yayınımızda söylemiştim. Eşine de terlik fırlattı, hem de kaşı patladı. Orada da annesi de yanındaymış. Bu da silah sayılıyor. Fakat herhalde şahit lazım. O basına yansımadı. Bir tek ben açıkladım sizin yayınınızda.
Bir de herhalde İbrahim Bey'in etrafındaki kişiler bunu araştırmada, soruşturmada herhalde şahit olarak doğrulamışlar ki ispat edilmiş. Evet, İbrahim Bey önce şikayetçi oluyor ve yanındaki evdeki kişiler de şahit olarak gidiyor, ifade veriyor. Tabii, Sonra İbrahim Bey sakin kafayla düşününce ya diyor bu benim kızım nüfusta tabii. kızım sayılıyor. Ben bunu geri alayım diyor. Davayı geri alıyor ama bu sefer de artık savcılık kamu davası olarak devam ettiriyor bunu. Yani Tabii tabii. İşte ilk önce şikayet etmesi Bilal abicim. evet. Eşi şikayet etmediği için bu kamu davası açılamıyor tabii. Şikayet yok ortadan. Evet, ortada bir şikayet olmadığı için. Şimdi dediğin gibi diğer başka davaları da var bu hanımın. En son Bodrum'da polisin üzerine araba sürdü, polis şikayetçi oldu. İkisinden ceza alırsa artık yani hapse girer. Hapse girer. Yani Tabii, tabii. Geri bırakılsa bile öbür cezayla o geri bırakılan da açılıyor diye biliyorum. evet, Yeni işleyince de. Yani ünlü ailelerin işte özel hayatının nasıl kamusal bir meseleye dönüşebileceğinin de çarpıcı bir örneği bence, değil mi? aynen. Ünlü aileler de bu aralar hep böyle gündeme geliyor sorunlarla, birçok sorunla. Ve de aslında ünlü isimlerin de dikkat etmesi de lazım. Çünkü bazı ünlü isimler bir şeyleri fırlatmayı çok seviyor nedense kuliste falan. Ben çok gördüm, yaşadım. Şimdi isim vermeye gerek yok ama fırlatan çok var. Yani bu dikkat etmeleri lazım. Onların örnek olması lazım çevrelerine, topluma örnek olmaları lazım ama işte dediğin gibi Tabii. biraz da egodan dolayı oluyor. Biraz da kibirden dolayı oluyor herhalde, değil mi? Fevri harekette bulunmak, kendinde o hakkı görüyor. Ama bu İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak inşallah uslanır, inşallah artık böyle olaylara karışmaz. Yoksa Bu demir parmaklı cezalar uslandırır bence. cezalar Yani gelir. mutlaka alacaktır bundan ceza. Ama onlarla birlikte değişecek. İşte zamanla da şöhreti taşımayı öğreniyor, oturuyor. Ee, Yıllar birazcık gerekiyor. İlk yıllarda bakarsak şimdiki starların da yaşadığı birçok şeyler var. Yani Evet, var. neler yaşandı. Şimdi onlar eski konular, açmaya gerek yok ama en iyi sen bilirsin Bilal abicim, değil mi? Estağfurullah, estağfurullah. Sen de bilirsin sevgili Onur. Dilek Şenyurt özel üyem. Demin ben uğraşırken YouTube'da teknik arızayla baş etmeye çalışırken altta diğer arkadaşlarla birlikte mesajlarını gördüm. Ancak çok meşguldüm, dönemedim. Özel üyelerin bir ayrıcalığı var. Onların mesajlarına cevap vermek, dönmek gibi böyle bir taahhüdümüz var. Dilek Şenyurt buradaysan selam verebilirsin, merhaba diyebilirsin. Ay Yıldız merhaba kardeşim. Peki, Yalı Çapkını falan. Bu arkadaşlar özel üye değil ama sürekli olarak teşekkür ederim kendilerine. Beni takip ettikleri ve bütün yayınlarımı izledikleri için Çiğdem de öyle. Onlara aşinayım. Peki sevgili Onur Akay, şimdi bir de Ben de aşağıya bakıyorum. Çok evet. özledik diyorlar. Hoş geldiniz. Ben de herkese sevgiler. Ben de sizleri özlemişim. Burada olmak, Bilal Özcan TV'de olmak, Türkiye'nin en usta gazetecilerinden Bilal Özcan'la canlı yayın yapmak benim için çok keyif. Bilal Özcan da yalnız bu hafta çok güzel neler çıkardın ortaya Bilal abicim. Ben barıştığını söyledim ama sen neler yazdın Afra ile Mert'le ilgili, neler buldun? Şimdi biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra konuşalım o konuyu Onur Akay. Yeni gelişmeler de var. Ben onları da anlatacağım. Çok güzel. Merakla bekliyorlar zaten seni. İlla Onur Akay'la canlı yayın yap Bilal abi diyorlar. İşte Onur Akay huzurlarınızda ve yeni gelişmeler olduğunu Afra ve Mert'le ilgili söylüyor. Biraz sonra Onur Akay'ın vereceği, yapacağı açıklamaları dinleyeceğiz. Ya Onur Akay, fake hesapları olanlara e, ceza gelebilir ve fake hesapları olanlar eğer dikkatsiz davranırlarsa bunun örneği var. Hapse girebiliyorlar biliyor musun? Fake hesapları olanlar bu hesapları yasalara aykırı şekilde bilerek ya da bilmeyerek kullanırlarsa örneğin
Birisine çok kızıyor, küfür ediyor. Mesela benim elimdeki örnekte şöyle. Ankara'da birisi aralarında husumet bulunan bir kişiye sadece fake'ten küfür etmekte yeterli olmuyor, yetinmiyor, hızını alamıyor, içini soğutamıyor. Onun fotoğrafını kullanarak sahte bir Facebook hesabı açıyor. Hesap üzerinden kavgalı olduğu kişinin telefon numarasını ekliyor. Bu adam diyor şöyle rezil, böyle rezil. Bunu arayıp bu rezilliklerini yüzüne vurun. Uydurma şeyler yazıyor, hakaretler yazıyor. Hani rezil etmek var ya ve o kişinin nişan fotoğraflarını da paylaşıyor. İşte şöyle pahalı nişan yaptı, böyle gösterişli nişan yaptı ama çevresine param yok der filan diye. Ve adam şikayetçi oluyor bundan. Dava açılıyor. Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve başkalarına verme suçu. Türk Ceza Kanunu'na göre 2 yıl hapis cezası. 2 yıl hapis cezası veriyor mahkeme buna. Yani bu fake hesapları da doğru düz kullanmak lazım değil mi? Tabii aslında keşke herkes ikinci bir hesap açamasa da e-devletlerimizle girip de açabilsek. Böyle bir sistem gelebilse. İkinci kez kabul olmasa değil mi? Ne kadar güzel olur Bilal abicim. Sosyal medyanın karanlık yüzünü gözler önüne seren bir durum bence bu işte. Tabii fake hesaplar sadece işte ünlü isimlerin de başına gelmiyor. Magazin figürlerinin de başına gelmiyor. Normal vatandaşın da başına gelebiliyor. İşte burada evet, gördüğümüz gibi ve de ceza almış. Tabii bazı ünlü isimler iki yönlü bu fake hesap sorununu yaşıyor. Yani hem kendilerinin açtıkları var veya da başka açtıkları tarafından bazı sorunlara maruz kalan ünlü isimler oluyor. İşte rakiplerine karşı sanal troller kullanıyorlar veya buradaki gibi normal vatandaş bir sevgili olabilir, bir nişanlısı, ne bileyim işte kendisiyle herhangi bir sorunu olan bir kişi için bir şeyleri açıklamak için, onları ifşa etmek için bu yöntemi kullanıyorlar ki bazı ünlü isimlerin de bazı fotoğrafları bu yöntemle ifşa edildi Bilal abicim. Biliyorsun sahte hesaplarla internete sızdırıldı. Tabii fanatik fanlar da yapıyor bunu. Sadece böyle ünlü isimlerin de fake hesapları var. Ama fanatik fanlar da açıp işte ben idolümü korurum mesela. Yani sevdiğim sanatçıyı, oyuncuyu korurum diye oradan saldırıya geçiyorlar diğer kişilere. Bunların aslında hiçbirinin yapılmaması lazım. Bu dijital çatışma diye ben bunu adlandırıyorum. Bu trolleri falan. Yani kendi fake hesabıyla yorum yaparken yakalanan da birçok ünlü isim var biliyorsun. Kapatmayı unutuyor. Kendisine yorum yapıyor falan. Ben vallahi hiç kullanmadım Bilal abicim. Öyle mi? Çok güzel. Hiç daha bugüne kadar. Telefonumda bak burada telefonumun Instagram kısmını da gösterebilirim ya. Evet. Çok güzel. Ben bazen bende var fake hesap. Ya linçleyenler oluyor bazen. Hakaret edenler falan oluyor. Evet. Yani onların kim olduğuna bakmak için, onların paylaşımlarına bakmak için. Çünkü savcılığa şikayet etmem gerekiyor. Böyle çirkin iftira atanlar, linçleyenler falan. O yüzden mecburen kendimi korumak için böyle bir hesap üzerinden onları takip etmek ihtiyacı duyuyorum. Çünkü biz doğruları yazdığımız zaman bazılarının hoşuna gitmiyor. Tabii. Doğruları konuştuğumuz zaman bazılarının hoşuna gitmiyor. Bir de bazı değerli sanatçılar da senin de söylediğin gibi bu fake hesapların kurbanı oluyorlar. Mesela en son bu Mert Ramazan Demir'in yaşadığı olayda işte bu Akyakalı'da bir kızla görüntülendi filan falan. Ondan sonra bu fake hesaplardan ne biçim saldırıya uğradı? Nasıl saldırıya uğradı yani, değil mi? Yani tabii çok yanlış. İşte yani oyuncuların kariyerine zarar veriyor. Bunlarla ilgili bir önlem alınsın ama maalesef de siyasetçiler de kullanıyor.
Yani sadece magazinciler diyemeyiz. Siyasetçiler, siyasi partiler bile kullanıyor yani. Troller işte ne bileyim trend topik oluyorlar. Troller giriyor devreye. Başka aynı şekilde sanatçılar için de bu fake hesaplarla ünlü isimleri para karşılığında trend topik yapıyorlar. Twitter'da TT olmaları için. Bunun gibi neler neler. Ben single çıkardım ya Bilal abicim, yeni bir şarkı. Güzel bir şarkı. Bana ne mesajlar gelmiş Instagram'a. İşte şu kadar para verirseniz YouTube'daki işte NTD'de yayınlanan şarkınıza 50.000 tıklanma gönderelim, 100.000 tıklanma gönderelim. Bunu yaptıktan sonra neye yaradı ki? Yani işte trollerle para istiyorlar. Ben nereden bileyim? Yani zaten ben öyle bir şeyi sevmem. Çünkü şey olsun, böyle organik görelim. Organik, ne kadar kişi dinlemiş. Öyle yapsak ben zaten onu yaptırtırım. O çok kolay bir şey. Benim hesabım da organiktir mesela. Hiç bugüne kadar öyle bir şey satın alma olmadı. Herkes onu yavaş yavaş yükseldiğini görmüştür yıllardır. İşte yani bana böyle mesajlar yağdı. Hemen TT yapalım, trend topik yapalım. Bizde bir sürü troll var. Duruyor hepsi yani. O şeylere düşmüş. İşte sonradan görünen yerlere, göremediğim yerlere öyle bir arada kontrol ediyorum. Çok ilginç yani, bu işi iş olarak da yapıyorlar bunu. Yani iş olmuş artık böyle para karşılığında. Tabii aynen öyle. Evet, sevgili Onur Akay'la yazıyorsunuz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in barışma konusunu ve sonra gelişen olayları konuşacağız arkadaşlar. Biraz sonra konuşacağız. Takdir edersiniz ki magazin gündeminde ve Türkiye'nin gündeminde önemli olaylar var. Onların hepsini kısaca değerlendirmek gerekiyor. Ve mesela Oktay Kaynarca'nın yaptığı öyle güzel bir davranış var ki, ünlü olmak sadece dizilerde oynayıp ya da işte bir sunuculuk yapıp para kazanmak değil, topluma da faydalı olmayı gerektirir. Oktay Kaynarca ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster programı sunuyor, biliyorsunuz. Başak Yıldırım isimli yarışmacı yarışma öncesi konuşurken Oktay Kaynarca öğrenci olduğunu öğrenince işte kaçıncı sınıf, ne yapıyorsun filan, son sınıfta okuyorum diyor kız. Kabin memuru çıkacak. Havacılık hostes olacak. Ancak diyor %50 bursluyum. Bu yarışmaya katılma nedenim de okul paramı geri kalanını çıkarmak diyor. Babam yok diyor. Babamı diyor belki 5 kere gördüm hayatım boyunca diyor. Kızın lafı aynen. Ve sıkışmış durumdayım diyor. Buraya bu parayı kazanma ümidi. Ne kadar para diyor Oktay? 160.000 lira diyor. Hadi bakalım hayırlısı diyor. İnşallah çıkarırız diyor. Yarışmada kız sadece 5.000 lira kazanabiliyor. Morali bozuluyor ama diyor ben buraya işte kendimi de sınamak için geldim diyor. Oktay diyor ki Oktay Kaynarca benim aslan arkadaşım, diyor ki orada kıza müsaade edersen diyor sana ben burs vermek istiyorum diyor. Kız başlıyor ağlamaya. Orada yayında kız hüngür hüngür ağlıyor. Çok güzel bir davranış. Oktay çok kişinin takdiri kazandı ve kız arkasından 2 gün sonra, ben bugün gördüm, bir teşekkür yazıyor Oktay'a. Size diyor ve anneme diyor, sizi ve annemi gururlandıracağım diyor. Yani okuyup okulumu bitirip diyor. Ne diyorsun Onur Akay? Bilal abicim çok yani takdire şayan, alkışlanacak bir hareket Oktay Kaynarca'nın yaptığı. Bu magazin dünyasının genellikle skandal gündemine de nefes aldırdı bence, değil mi? Ne kadar yürekleri ısıttı. Harika bir jest oldu. Biraz önce konuştuğumuz bu fake hesaplar gibi fake hesaplar, işte troll, her sanatçıyı sevmeyen kişiler oluyor tabii ki. Hemen yok bir kurgu gibi yazmışlar, gördüm. Öyle şey mi olur? Ne kadar bir doğal. Böyle şey ayarlanabilir mi? O zaten izleyici onu hemen anlıyor. Halk onu anladı ve çok Oktay Kaynarca'yı takdir etti. Ben de çok takdir ettim. Bu jestle bir oyuncu, sunucu değil yani, sadece duyarlı bir insan olduğunu da Türkiye'ye gösterdi bence.
Değil mi? Değil mi Bilal abicim? Çok güzel, çok doğru. Vicdanlı, duyarlı, gururlu. Tabii. Yani Oktay'ın ben çocukluğunu, gençliğini de çok iyi biliyorum. Programımda hayatını anlatmıştı. Televizyon programıma konuk olmuştu. Kanal Türk televizyonu vardı bir zamanlar. Orada yapıyordum Laf Aramızda diye. Konuk alıyordum ünlüleri. 45 dakika onun hayatını konuşuyorduk. Oktay da zamanında çok sıkıntılar çekmiş. Yani babasız büyümüş, amcasına baba demiş filan. Tabii. Yani zor öğrencilik döneminde filan. Yani öyle zengin olarak doğmuş bir insan değil ama çalışarak, tırnaklarıyla kazıya kazıya güzel bir kariyer sağlamış kendisine. Herkese de örnek Hem oldu. de tabii hem de bu reality TV formatına da bir insanlık dersi ekledi bence. Ne Bu güzel. kendisi için de bunu başka bir şey için düşünmedi. İnsan ne kadar verirse o kadar alır. Güzel şeyler çıkar önüne, açılır bence. Ve de bundan sonra da markalar ve projeler içinde güvenilir yüz olacak. Bak göreceksin Bilal abicim, bu olay ona çok güzel şeyler kazandıracak. Harika reklamlar gelecek önüne. Ben öyle düşünüyorum. Ne güzel söylüyorsun. Ve de gelsin de. Gelsin de böyle olunca böyle yapan oyunculara layık bence. Böyle yapan ünlülere, sanatçılara, değil mi? Aynen öyle. Sevgili Onur Akay. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i soruyorsunuz arkadaşlar. O konuya şimdi geleceğiz. Az kaldı, az kaldı. Türkan Şoray, sevgili Türkan Şoray. Türk sinemasının taçsız kraliçesi. Dünyada en çok başrolde oynayan kadın oyuncu. 222 filmde başrol oynadı. 222 film çevirdi. Bilal'cim, Sofia Loren'den daha çok biliyor musun diye bana söylemişti. Benim başrol sayım. Sofia Loren e, Evet. çok saygın bir isim. Birisini daha söylemişler. Liz Taylor ve Elizabeth Taylor'dan da daha çok biliyor musun demişti Türkan Şoray. Gerçekten sinemada çok büyük emeği var senin de bildiğin gibi. 28 Haziran'da 80 yaşına girdi Türkan Şoray ve bir hastalığı yendi. Sen o hastalıkla ilgili bilgin var senin. Daha evvel bir başka ünlüyle de bu hastalığın haberini yapmıştın. Türkan Şoray ameliyat olarak yendi o hastalığı. E, Kimdi öbür ünlü kimdi? Senin haberini Bilal yaptı. abicim, bu hastalık ben araştırmıştım. 1 milyonda 10-15 kişide görülen bir hastalıkmış. Ne Cushing, sendromu diyorlardı? Cushing, Efendim? Cushing Ha, sendromu. Cushing. Evet, Cushing evet. sendromu. Cushing sendromu. Hormonal dengenin Hatırlıyor musun? bozulması. Hormonal dengenin Aynen. bozulması vücutta. Evet. Aynen öyle. Hatırlıyor musunuz, Emel Müftüoğlu Sezen Aksu'nun tost yediği sırada bir fotoğrafını çekmişti ve Sezen Aksu'nun bileğinde hastane künyesi vardı. Herkes merak etmişti bu ne diye. Evet, evet, Ben de evet, evet, evet. ben de onu çok önemli bir kaynaktan öğrenerek yazmıştım. Aynı hastalık Sezen Aksu'da da görüldü. E, Cushing Hormonal, sendromu. işte dediğiniz gibi hormonal bir bozukluk oluyor. Evet. Yani E, kişiyi perişan edebiliyor. Yani Türkan Şoray 25 kilo vermiş bu hastalık yüzünden. tabii tabii. İnsanlar, onu yakından tanıyanlar endişelenmişler. Yani nasıl bu kadar böyle zayıfladı bu hanım diye. Çünkü diyet falan değil, hastalık, bir derdi var. Ve ameliyatla kurtulmuş, şimdi çok iyi olduğu kızı tarafından söyleniyor. Devam et lütfen. Çok güzel. Allah sağlık versin ve de aynı zamanda Öyle mi? böbrek üstü bezinin üretmesi gerek fazla kortizol üretmesinden daha fazla üretiyormuş. Ben o Bravo. zamanlar araştırmıştım. Sezen Aksu da yaşıyor, geçirdi. Ama Evet. o da Sezen Aksu'nun da sağlık durumunun iyi olduğunu duydum ben. O da atlattı. Çok şükür. Çok şükür. Dediğin gibi dikkate alınması gereken bir hastalık ve kızı Yağmur Ünal, gazeteciler rastlıyorlar kendisine. Hemen annesinin sağlık durumunu soruyorlar. O da annem en iyi formunda diyor şu anda diyor. Çok şükür diyor. Çok güzel. Hastalık geride kaldı diyor. Türkan Şoray çok değerli bir isim bizler için. Öyle değil mi? Bilal abicim,
Demek ki Ajda Pekkan da çok iyi bir formunda ki seni engellemiş. Ya hiç sorma ya Onur Akay. Hiç sorma ya. Yani ben aslında ona orada yani iltifat ediyorum aslında. Ne kadar sağlıklı, ne kadar dinç, Tabii, 80 yaşında. ironi. Yani 80 yaşında ama genç bir insanın davranışlarını gösterebiliyor sahne üzerinde 3 saat. Yani herkes 1,5 saat söyler, 2 saat taş çatlasa Ajda Hanım o alkışlara öyle şey ki, tutkulu ki 3 saat şarkı söylüyor diyorlar. Tabii, Bunları methederken işte örnek verdim yani diğer yaşlılar, yahu insanlar iki büktüm zor yürüyor 80 yaşında. O da beni tabii. Nasıl olur? Nasıl olur o ironiyi anlayamaz? Yıllarca kendisiyle ilgili köşe yazıları yazdı yazarlar da o ironiyi anlamalıydı yani. bu yaş konusuna takık maalesef bazı sanatçılarımız var. Onlardan Çok. biri de Ajda Pekkan. Tabii tabii. Yaşından hiçbir zaman bahsetmeyeceksin. Pasta kesilirken doğum günlerine yıllarca yaşı Evet konuşulmaz evet. ve pastanın üzerine yazmak yasak. Biri de seni çok seven, seni yere göğe koyamayan, her doğum gününde senin kulaklarını çınlatan, bil bakalım kim? Bu sanatçılardan biri yaş konusunda takık. Gönül Yazar. Bilmez miyim? Ben çektim. Gönül Yazar'ın, Ajda Pekkan'ın, Banu Alkan'ın üçünün yaşı söyledim diye başıma neler geldi neler. Gönül Yazar bundan yıllar evvel 2004 senesinde Mehmet Ali Ilıcak Tercüman Gazetesi'ni yeni kurmuş. Babasının tercümanını tekrar kurdu. Orada ben magazin müdürüyüm. Bir haber yaptırdım. Yine böyle doğum günüydü. Kaç yazdık işte o zaman 70 miydi 71 miydi? Yaşını yazdık, beni patrona şikayet etti. Patron Bilal Özcan uyduruyor, bak o magazin müdürü Bilal Özcan. Tabii. Mehmet Ali kucağımda büyüdün Mehmet Ali. Evladım bak Mehmet Ali Ilıcak bizim patron da o zaman biliyorsun. Daha genç Tabii. beni şikayet etti. Tabii. Şimdi de yine seni konuştu Tabii. yazar. Yine seni konuştu biliyor musun? Benim mi? 89 yaşın tabii. 12 Ağustos onun doğum günü. Doğum günüydü. Evet, 89. yaş günü kutluyorlar dışarıda. Mikrofon uzatıyor gazeteci Evet. arkadaşlar. Anlatıyor ama isim vermeden seni şikayet ediyor. Tabii tabii. Her mikrofonda beni şikayet eder Gönül abla. Sonra ertesi gün de beni arar ama. Maxim yıllarından başlar sohbet ederiz. Ben hepsinin nüfus cüzdanını gözümle gördüm. Yani ben onları çok iyi bir şekilde eskiden söyler bile. Tabii tabii. Gönül Hanım 1932 59 bunlar böyle yani uzun ömür Gönül Hanım'la Ajda Pekkan'a. Ajda Pekkan hala sahnelerde. Bir dakika sevgili Onur. Bir dakika. Değerli izleyenler, Onur Akay'ın söyledikleri aslında bir magazin bombası. Burada ben onların nüfus cüzdanını gördüm diyor. O zaman Ajda Pekkan kaç yaşında oluyor? Senin gördüğün nüfus cüzdanına. Yani 46, 80, 46'da 80 oluyor. 46 doğumlu biliyor herkes. Şu anda 79-80 Tabii. arası 80. 39 diyorsun. 7 daha koyacağız üzerine. 86 yaşında mı Ajda Pekkan? O ay anasını. Tam 1939 doğumlu. Semiramis Pekkan. Evet, Semiramis'ten 3 yaş büyük. Semiramis Pekkan. İnternettekilerin hiçbiri doğru değil. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 41 yaşındaymış petrolü yaptığında Ajda Pekkan. Tam 41 yaşındaymış petrol Erozyon şarkı yarışmasına gidecek. O zaman Atilla Bey ona bir şey söylüyor. Değerli müzisyen kaybettik. Atilla Özdemiroğlu. Atilla Özdemiroğlu 41 yaşında yani 41 kere maşallah diyor.
Ve orada da çok ünlü isimler var. Yaşını ortaya çıkarıyor onun. Ben tabii başka kaynaklardan da biliyorum. 41 yaşındayken o seneyi de düşünün, işte kaç senesi, tam yaşı aynı benim söylediğimden. Atilla Özdemiroğlu da aslında yaşını biliyor. Yani 86 senin hesabına göre. Gönül Yazar da işte yine 80'i bayağı geçmiş. O da 90 üstünde. 1932 doğumlu. Eyvah eyvah, ne diyorsun ya? Müzeyyen Hanım, Müzeyyen senin bile yanlış abi. 1900 doğumlu. Geç yazılmış. Herhalde doğduk. Yok, gelir şimdi. Geldi. Evet, nüfus cüzdanı ben de şurada gösterebilirim bile. 2 Ocak 1931 yazıyor. Zeki Bey 31'i kullanıyor, fakat 6 Aralık doğum günü olduğu için 6 Aralık'ı kullanıyor. Bir sene küçültüyor o da öylelikle. Aslında 1930 yılında doğmuş. Bende nüfus cüzdanı kaydı var. Anladım. Şimdi bu hesaba göre Gönül Yazar 93 yaşında. Gönül Hanım, ben söylemiyorum, Onur Akay söylüyor. Nüfus cüzdanınızı görmüş. Nüfus cüzdanı bende var diyor. Gönül Hanım, bende bir kabahat yok. Ne olur benim üzerime gelmeyin. Zaten Ajda Pekkan beni takipten çıktı. Şunu da söyleyeceğim. Ama Gönül Yazar hala maşallah ne kadar güzel, Onur. Şimdi bu doğum gününde, bak, herkes baksın doğum günündeki en son işte 4 gün evvel, 5 gün evvelki kutlamalardaki o görüntüsüne, maşallah, değil mi? Boşuna taş bebek denmemiş ona. Maşallah. Ve 93 sesi bile güzel. Telefonda bana şarkı bile söyledi telefonda. Hala sesi güzel. Yani onun zaten tavrı, tarzı çok güzeldi. Kendi de çok güzel. Ajda Pekkan da öyle. Kendine çok iyi bakıyor maşallah. Hiç kimseler o yaşlarda öyle olamaz yani. İkisini de takdir etmek lazım. Ellerinden de öpüyorum Gönül Hanım'ın. Tabii böyle konuşunca da bana susturma yasağı geliyor ama ne yapayım? Biraz ama susuyorum, tekrar konuşuyorum. Sen de kaşınıyorsun, ellerinden öpüyorum diyorsun. Yanaklarından öpüyorum desene kadının. Yani sen abla yerine koyuyorsun, koymayacaksın. Koymayacaksın, abla yerine koymayacaksın. Ama işte Gönül abla diyorum, aslında o benim babaannem yaşında, taş babaannem. Ama bak, taş bebek. Yani, uzaklaştırma alırsın, ben sana söyleyeyim, sen babaanne dedin ya. Babaanne dedin ya. Değerli izleyenler, yayınımızı beğeniyorsanız lütfen beğen yapın. Beğen sayısı biraz az geldi gözüme. Ve abone olmadan bizi izleyenler var, biliyorum, çok sayıda var. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için, ama abone olursanız da çok memnun olurum yayınımıza. Sevgili Onur Akay, senle sohbet çok güzel ilerliyor. Ve şimdi şeyi konuşalım. Hande Erçel'le Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. ATV'de ekrana gelecek Eylül ayında ve 14 saatte fragman X'te, yani eski isim Twitter'da 2.2 milyon izlendi. İnsanlar büyük ilgi gösterdiler fragmana. Şimdi aynı değil, pardon. O film Metruk Adam, Mert Ramazan Demir'in Metruk Adam filmi 8 gün önce ilk fragmanı yayına girmişti. X'te, Twitter'da 2.4 milyon izlendi. Yani biri 8 günde 2 milyon izlendi, biri 14 saatte 2 milyon izlendi. Mert Ramazan Demir'in filminin fragmanı, tanıtımı insanları meraklandırmadı mı? Neden böyle oldu sence? Mert çok seviliyordu. Yalı Çapkını, Afra Saraçoğlu, Afram. Ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle, Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun
Yalı Çapkını yayınlanırken Bilal abicim ilk sezonunu hatırlasan, işte o dönemde olmuş olsa böyle bir şey, yani Hande Erçel ile Barış Arduç'u bile geçerdi. Kimyaları çok uyuyordu. Muhteşemdi. Zaten yani Mert Ramazan Demir'in bu son yaşadıkları biraz kan kaybettirdi ona. Afra Saraçoğlu hayranları tarafından hem takipten çıkanlar oldu, dizilerini, filmlerini izlemeyeceğim diyenler oldu, tepki gösterenler oldu. Ondan sebep kaynaklı. Fakat Hande Erçel de Barış Arduç'la kimyaları çok tuttu yani. Bayağı dikkat çektiler ki projeler üst üste geliyor. Film, diziler. Bu üçüncü oluyor sanırım. Üçüncü projede buluşuyorlar. Televizyonlardan da teklifler geliyormuş. Ama şöyle bir durum var. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'na da film teklifi geliyor. Ve de Afra bitirmek üzere, bugünlerde bitiyor. Aslında 20'si gibi falan bitecekti. 23'ü gibi sanırım. Erken, işleri daha hızlı gitmiş herhalde. Çekimler bitmek üzere. Gidince beraber senaryo okuyacaklar. Belki bu sezon bir film çekebilirler. Aynı filmde buluşabilirler. Ben onu duydum. Evet. İnşallah ya, ne güzel olur ya, bak bu güzel haber. Yani zaten hep soruyorlar. Dizi değil de film. Dizi değil de film. Hem de yani 3-4 senaryo falan var ellerinde. Değerlendirecekler. Birlikte. Evet, birlikte ikisi başrol olacak. Bir sinema filmi, fakat beyaz perdeye düşünüyorlar. Bayağı yani sonradan belki başka platformlara verilir. Bayağı sinemalarda oynayacak. Şimdi bu Metruk Adam'a bir baktım da ben. Ramazan Demir'le evet. Afra Saraçoğlu yeniden böyle bir dönüş. Herkes bu platformlardan izlemeye başladı. Biraz sinema kan kaybediyor. Bence Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel ile Barış Arduç gibi isimlere beyaz perdeye sinema yapılması lazım ki biraz böyle sinemamız ilerlesin. Artık eskiler tamam, çok güzel başarılar sağladılar ama çekemiyorlar eskisi gibi insanları beyaz perdeye. Çekemiyorlar. Bak, Hande Erçel ile Barış Arduç'a yıkılıyor ortalık. Yani insanlar onların fragmanını defalarca izliyor ve birbirlerine yolluyorlar. Yani genç isimler, taze isimler insanlar tarafından, özellikle nesil değiştiği için, genç nesil değiştiği için, geldiği için artık Z kuşağı diyorlar. Z kuşağı da artık neredeyse geride kalıyor. Sürekli gençleştiği için yani yenilerini görmek istiyorlar. Peki Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'yla böyle bir şey yapması hem sektörü de hareketlendirir, değil mi? Bir sinema sektörünü de bir canlandırır. Beyaz perdede eğer gerçek sinemada yayınlanırsa, değil mi? Yani oraya ateşler, oraya da faydası çok olur. Hem ama nasıl? Bence evet. 3-4 kere giden bile olur. 3-4 kere giden bile olur. Aynı filme. Yani Titanic vardı ya 97'de, Leonardo DiCaprio'ya aşık olup da 11 kere 12 kere gidenleri hatırlıyorum. Aynen öyle. O Leonardo DiCaprio da nasıl bir egolu bir adam oldu, nasıl kibirli bir adam oldu. Gazeteciler, ben şeyi de takip ediyorum, yurt dışı magazinde takip ediyorum. O şeyde mesela Jeff Bezos'un düğününde Venedik'te, ya starlar motordan kilisede, tarihi bir kilisede yapılıyor düğün. Oraya çıkıyorlar hep beraber. Bu da onların arasında. Yüzünü göstermemek için şapkasını böyle indiriyor. Bir şapka giymiş özel. Ondan sonra gözlük var gözünde. Ya senin yüzünü çekseler ne kaybedeceksin? Yanındaki bütün starların yüzü gözüküyor. Yani böyle bir kompleks. Yani bizde yok çok şükür böyle kompleksi, bu kadar kompleksi. Yüzünü, bir de şunu, son zamanlarda şunu görüyorum. Hava çok güzel. Özellikle Paris'te bunu yapıyorlar. Hava çok güzel ama starlar minibüsten inip mekana girene kadar
korumalar onlara şemsiye tutuyor. Dev şemsiyeler tutuyorlar. Ama o şemsiyeleri nasıl tutuyorlar biliyor musun? Yani yüzleri gözükmeyecek şekilde indiriyorlar aşağı. Gazetecilerin fotoğraf çek. Ya bu çok ayıp ya. Bu çok ayıp ya. Yani Görüntü vermemek için işte sözde ama çok yanlış tabii Bilal abicim. Oraya gelene kadar görüntü vermek için çeksinler beni diye daha ilk çıktıklarında taklalar atıyorlar. Ondan sonra da şemsiyelerle kapat. ya. Şemsiye dedik de Hande Atezi 2005 senesi mi 2004 senesi mi ne Taksim'de bir rock mekan vardı. Unuttum adını şimdi. Rock müzik, canlı müzik yapıyordu. Gece saat 1'den sonra işte yapıyor müzik. Sabah saat 4 gibi falan oradan çıkıyor. Havada yağmurlu. Yağmurlu şemsiyesini açıyor. Kameraman da geliyor işte. Televole kameramanı. Muhabirle beraber mikrofon uzatıyor. Bunda kafa kıyak git oğlum diyor. Bu diyor ki işte diyor son sevginizle görüntü vermiyorsunuz. Ayrıldınız böyle o şemsiyeyi kafaya bir vuruyor. Bir kameramana bir muhabire. Bir kameramana bir muhabire. Hande Ateist. Biliyorum. Biliyor musun? O çok güzeldi. Biliyorum. Yani. Unutamadım onu zaten. Hiçbir zaman. Yok da güzel. İnsanlar her zaman en çok ona gülerim. Bir de Muazzez Bacı böyle bir kere muhabire yapmıştı, ona benzer bir şey. O da hiç gözümden gitmez. Bilal abicim sen ne kadar güzel bir şey buldun vallahi. Ben fark etmemiştim. Mert Ramazan Demir ben barıştı dedim, açıkladım. Sen köşe yazıları yazmışsın. Canlı yayınlarını izledim her gün. Affedersin. Bu arada Romalı Perihan teşekkür süper chat yollamış bize. Sana mesajı var Romalı Perihan'ın. 219 lira 99 kuruş yollamış. Onur al bakalım kerata koy cebine mahkeme masrafına kullan. Hayda. Kim? Romalı Perihan kim? O ama benim Romalı Perihan'ın öldüğünü ben duyurdum. Nereden yolluyor ki? Kaç sene önce cenazesine bile gittim. Cennetten mi yazıyorsunuz Romalı Perihan? Beni korkutma Bilal abi. Vallahi nerede yazıyor? Bak şimdi. Süper teşekkür var ya bu süper chat. Allah evet. Allah. Romalı Perihan 219 lira 99 SS aldım. Onur al bakalım kerata koy cebine mahkeme masrafına kullan. Vallahi önümde ya. Dur. Demek ki şeyi duydu herhalde. Beni mahkemeye verdi ya bana konuşma yasağı getiren oyuncu ve ses sanatçı. Evet. olduğunu. Biliyorum tabii evet. Evet anladım. İşte onunla ilgili mi acaba bana para gönderiyor? Harika Avcı Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi. Değerli izleyenler. Onur Akay dürüst ve dobra yazılarıyla herkesten önce duyduğu haberleriyle tabii magazin medyasında son 5-6 sene özellikle gerçek muhabirlere fark atan bir eforla çalışıyor, çaba gösteriyor. Tabii bu arada bazı kişiler de kendileriyle ilgili haber yapılmasını istemiyorlar ve mahkemeler de bu konuda aileler için, kadın hakları için konulmuş olan bir yasayı maalesef kadınları korumak için konulmuş olan bir uygulamayı maalesef gazetecileri susturmak için de kullanılmasına müsaade ediyorlar mahkemeler. Uzaklaştırma cezası mesela. Bu kadına şiddeti önlemek için dayak yiyen, şiddet gören karısı, kocasından, sevgilisinden kadını korumak içindir bu uygulama. Ama bunu gazeteciyi susturmak için de istendiği zaman hakimler buna imza olur diyor. Şimdi Onur Akay da bu şekilde susturulmuş durumda. 2 ay mı konuşamayacaksın? 2 ay. Yani harika abi. Herhalde Bilal abicim öyle. Evet. Öyle. 2 ay haber yapamayacak, konuşamayacak. Olsun, sağlık olsun Onur Akay. Sen doğruları söylemeye devam edersin. Ben seni biliyorum. Romalı Perihan'a teşekkür ediyoruz. Konuşursam pembe odayı alırlar beni. Bir kere Meltem Miraloğlu da böyle yaptı ya bana.
konuşma yasağı getirdi. Ben de yanlışlıkla konuştum. Cezaevine girdin değil mi o zaman? Konuştum ben de. Konuştum. 5 gün mü? Kaç gün girdin? 3 gün. 3 gün. 3 gün. 3 gün hapse. Seni de pembe odaya alacağız dediler. Ben de herhalde dalga geçiyorlar dedim. Nereden bileyim? Üstümde de kostüm vardı. Azerbaycan'dan dönüyordum. Varmış. İyi niyetli uzun yıllar kalan mahkumlar eşleriyle buluşurmuş. Hani tek başıma kalacağım için beni oraya koydular. Bir de Covid vardı, pandemi vardı. Bir baktım double yatak. Çok böyle duşakabin atamam dedim. 2 gün dinlenirim, 3 gün. Öyle başıma geldi vallahi Bilal abicim. Çıkınca da gazetecilere pembe odadan çıktım arkadaşlar demiştim. Böyle o zaman yazmışlardı. Yani bilmeden şimdi konuşmuyorum tabii. Orada bir gün bile durmak çok zor bir şeydir, yani zor. Yani onun için gerek yok. Ben doğruları söyledim. Zaten zamanla anlaşılır her şey. Doğru söylüyorsun sevgili Onur Akay. Şimdi diyorsun ki... Bilal abicim sen Mert Ramazan Demir'in profiline koyduğu fotoğrafı fark etmişsin. Evet. Onu konuşalım. Sonra bir şeyler daha söyleyeceğim onlarla ilgili. Evet. Mert Ramazan Demir bazı fotoğraflarını kaldırdı. Bunların içinde Londra fotoğrafları da vardı. Bu en son Londra'daki 2 aylık sürede çektirdiği fotoğraflar da vardı. Şimdi tabii önce bu konuyu konuşalım da bu konu derin bir konu aslında. Önce senin sorduğun tarafından konuşalım. Değerli takipçiler, kulağınız bizde olsun. Bu söyleyeceklerimiz çok önemli. Biraz sonra bir detaya gireceğiz. Çok önemli bir detaya gireceğiz. O fotoğrafları kaldırdı ve herkes dedi ki işte bak Londra'yı siliyor. Dolayısıyla o ilişkisi olduğu iddia edilen o kızı da siliyor hayatından. Yani öyle bir şey yok artık. Her şey Londra'ya ait her şeyi siliyor. Tabii takip ediyoruz Mert ne yapıyor diye. Bir baktık profil fotoğrafını da PP İngilizce'de profil picture. Ben PP'sini değiştirdi ve Afra'nın çektiği fotoğrafı Şile'ye götürdüğünde Afra'yı annesinin babasının yanına gittiklerinde Afra Saraçoğlu'nun çektiği fotoğrafı PP'si yaptı diye yazdım. Açtım parantez tabii. Profil picture kapat parantez. Dedim bunu da ama antilerden biri bana demiş ki Bilal Özcan pipisinden tespit etmişin barış geldiğini, barıştıklarını, pipisi, pepesi diye böyle abuk sabuk şeyler yazıyorlar, mesajlar yazıyorlar bana. Kahkaha işaretleri falan koyuyor. Ya göz var, nizam var. Adam profil fotoğrafını, eski fotoğrafını kaldırıyor. Yerine ayrıldığı söylenen sevgilisinin çektiği ve Kuzum Mert diye paylaştığı 1,5-2 sene evvel o fotoğrafı koyuyor. Afra o zaman Kuzum Mert doğum gününde nice yıllara diye onu paylaşmıştı. Burada Mert'in burada bir iyi niyeti var. Yani Afra'yla konuşmasa, Afra'yla görüşmese, barışmış olmasa niye Afra'ya bu jesti yapsın? Şimdi senin söylemek istediğin buydu değil mi? Hani bunu bulup şey yapmışsın diye. Evet, ne kadar güzel. Sonra magazinle ilgili yani o kızla ilgili magazinci yakınlarının hepsini ortaya çıkması da Bilal abicim senin araştırmalarınla oldu. Evet. Soyadından dolayı biz bilemedik yani. Soyadını başka düşünüp araştırdık. Acaba öyle mi magazinci falan diye ama öyle de bir magazinci yoktu. Sen ama yine onu da ortaya çıkardın vallahi Bilal abicim. Evet. O süreçte beni arayan yakınları o kızın oldu. Kendisiyle de bir temas kurdum. Yani bana gelen bilgiler hep onların ilişkisinin olmadığı şeklinde, ilişkisinin bittiği şeklinde, ilişkisinin kalmadığı şeklinde. Fakat Bilal abicim hiç ilişki bile yaşanmamış. O kız onu takip etmiş her zaman yanında. Yani oradaki gördüğümüz şeylerde oyun, magazin, PR, reklam oyunu. Yani kız hep peşinden gitmiş. Birçok ortamlarda ben onunla
birlikteyim diyen, hala da kendini Assos'ta bile gösterdi ki öyle bir şey de yokmuş. O eski bir fotoğraf gibi geliyor. O Assos'ta kız arkadaşlarıyla aralarında Miray Kaya'yla takipleşen bir kız da var. Onların hepsinin kim olduğu var bende. Assos'ta sanki Mert de gitmiş gibi falan öyle bir hava yaratıldı ama şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu kız tabii ki Instagram'ını yine kapattı fakat bir başka isimle, benzer bir isimle başka bir hesap açtı şu anda. Ve kendi yakın kız arkadaşları onu takip ediyorlar. Ya şöyle bir kuvvetli iddia dolaşıyor. Bunu burada konuşalım sevgili Onur. Bu kızın Mert'ten vazgeçmediği, yine Mert'e ulaşmaya çalıştığı konuşuluyor, yazılıyor. Aklı başında hesaplar tarafından yazılıyor. Yani birileri bir şeyler yapmak istiyor ama ve işin ilginci bütün bu süreçte Afra Saraçoğlu hep sessiz. Hep sessiz. Evet. Ne Mert o yanlışı yaptığı zaman Afra bir şey söyledi, ne sonrasında bir şey söyledi. Hep sessiz. Bir senle temas kurdu. Sana da hep böyle yani kendisini hiçbir zaman çizgisini bozmayan bir şekilde seninle diyaloğu da, değil mi? Yani hiçbir şekilde yani bir kadın gibi bir tavır vermedi. Aldatılmış bir kadın gibi bir şey göstermedi. Başkası olsa neler yapar? Enteresandır yani. Burada insanların beklentisi Mert'in kendisini iyice düzlüğe çıkarmak istiyorsa, iyice insanların sevgisini kazanmak istiyorsa, söylemem gereken şuydu. Mert Ramazan Demir'in bu Metruk Adam filmine yapımcı çok büyük para harcadı, çok büyük masraf yaptı. Ve Netflix'te işte anlaşmasında bazı gelir gider hesapları var. Şu kadar izlenirse şöyle olur falan diye. Ve emin bir kaynaktan duyduğum yapımcının Metruk Adam'ın tanıtımından vazgeçtiği, yani bir lansman, bir gala, bir PR yani bir olur ya yayına girmeden evvel evet. bir davet. Fakat Mert bu olaydan sonra, Akkaya'daki olaydan sonra çok fena linçlenince sosyal medyada, biz böyle diyoruz, Mert'in hayranları da kızıyorlar. Ya Mert çok büyük tepki çekti Afra Saraçoğlu'nun önemli bir fan grubu tarafından. Önemli sayıda Sanki insan. Bilal abicim seninle ikimizin konuşmasından dolayı linçleniyormuş diyorlar. Bizimle ne ilgisi var? Kendi yaptığı şeylerdi. Kendi yaptığı şeyler. Yani doğru ya da yanlış ama linçlendiği ortada. Bundan dolayı bunlar da yapımcıya ulaşıyor tabii. Mert'in kendi hesabında neler yazmışlar. Diyorlar ki onu çok sevenler. İtalya'dan yazıyor. Yıllardır tanıdığım bir kız var. Mert'i çok seviyor mesela. Venedik'in yakınlarında bir restoranda, İtalyan restoranında, babası Türk, kendisi, annesi İtalyan. Kız oraya gitmiş, garsonluk yapıyor. Bana yazıyor, Bilal abi diyor, bir pizzacıda. Sigara molasına çıkmış dışarıya. Mert'i çok linçliyorlar. Mert bunu hak etmiyor. Mert genç, yakışıklı, işte insanlar onun üzerine gelirse, onu avuçlarına almak isterlerse ne yapsın? Her insanın işte zaafları vardır filan. Yani her yer, dünyanın her tarafında sana da yazıyorlar. Arjantin'den, işte Meksika'dan, yani Mert'i savunan insanlar. Ama ki Mert'i. Tabii çok yanlış. Ve Onur Güven o kadar da olmaması lazım. Evet, ve Onur Güven Atam galasız yayınlansın. Yani bu şeyden vazgeçtim demiş, eğer fikrini değiştirmezse. Evet. Olabilir. Benim o konuyla ilgili bilgim yok. Ama evet. Mert buraya döndükten sonra Bilal abicim Assos'tan yani şimdi bazı kişiler yok barışmadı. İşte sen fotoğrafı gösterdin, koydu Afra'yla. Bu Afra'yla ailevi bağlarının sağlam
olduğuna dair bir mesajdır o fotoğraf aslında. Çok güzel. Koyduğu. Şimdi değiştirmiş tabii. Değiştirebilir. Değiştirdi diye yine mi bir sorun var? Hiçbir sorun yok. Yani en ufak bir şeyde böyle sosyal medyada yazılanlara güvenmemek gerekiyor. Şu anda araları çok iyi. Barıştılar ve Afra ondan bir şey istedi. Mert Afra Saraçoğlu'nun evine giderek Assos'a kargoya verdi onu. Ne güzel. Buradaki evine giderek Evet. evden Evet, aldı istediği şeyi. Hatta aldığı yüzük de tek taş yüzükmüş. Hediye de aldı Assos'a giderken. Yani yüzüğün değeri de çok çok yüksek. Çok güzel bir tek taş yüzük almış. Belki yakında parmağında görürsünüz. Ya hadi inşallah. Hadi inşallah. Dönüyor zaten. Bugün yarın set bitecek. Ondan sonra zaten aynı evde kalacaklar. Muhabirler yakalar kesin. Görüntü verirler yani. Mutlaka yakalanırlar. Ya hadi inşallah. Çünkü insanlar tabii ki bir birliktelik görmek istiyorlar. Tabii. Epeydir onlarla ilgili hep olumsuz şeyler konuşulduğu, yazıldığı, söylendiği için. Sevgiler Onur Akay, senin sohbetine doyum olmuyor. Takibe de yakında Bilal abicim takibe de alabilirler, el ele de çıkabilirler. Her şey olabilir yani. Bakalım göreceğiz. Evet, bakalım göreceğiz. Magazin yayınlarında 1000 kişiyi aşmak çok nadir oluyor. Bizden başka da bu sayıya ulaşan kanal yok. Sevgili Onur Akay'la sohbetimizi çok büyük merakla izliyor seyirciler. Sevgili Onur Akay, yayınımızın sonuna geldik. Seninle sohbet çok güzel. Sana doymak mümkün değil tabii ama ben de çok mutlu oldum. Romalı Perihan gerçek değildir değil mi? Gerçek değildir Romalı Perihan. Romalı Perihan öldü Bilal abicim. Ölümünü ben yazdım. Hatta cenazesine gittim. Nasıl olur? Ya Bilal abi korkutma beni. Evde de yalnızım valla. Onur'a harçlık diyor. Al evladım mahkemede lazım ol. Ya onun tarzı biliyor musun? Onun üslubu yani. Onun konuşma şeyi tarzı. Biz birlikte canlı yayına da çıkmıştık zaten. Acaba YouTube canlı yani seneler önce ölmeden önce YouTube canlı yayınları diğer taraftan da mı izleniyor acaba? Ay vallahi mekanı cennet olsun. Kesin o bir nick'tir. Herhalde Romalı Perihan nick'ini kullanıyor. Anmış olduk. Mekanı da cennet olsun Romalı Perihan'ın. Çok eğlenceliydi. Çok severdim. Ama mahkemelerin hepsini ben kazandım. Bana mahkeme parası gerekmiyor. Hep karşı taraf beni kim mahkemeye verdiyse onlar ödüyor. Avukat paralarımı da. Peki Onurcuğum. Çok teşekkür ediyorum tekrar yayınıma katıldığın ben için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Bir mukabele. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, sevgili Onur Akay'la çok tatlı, çok güzel bir yayın daha gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.